Bir fikrim var. Otomobilin direksiyonuna az daha boşluk verirsek kaza yapabilir. Ama Korkma anne, cinayet değil eceliyle ölecek. biz de mirasımızın tadını çıkaracağız. Nasıl? Brilyantinli saçları, Avrupa'yı tarzı ve şık giyimi. Yeşilçam'ın kötü adamları çoktu. Ama böylesine zarif bir kötülük yalnızca bir kişiye yakıştı. Önder Somer. Beyaz perdede karizmatik, kibar ve tehlikeliydi. Gerçek hayatsa ona filmlerinden daha acı bir hikaye yazdı. Bir eşini cinayette kaybetti, kendisi de feci bir kazayla aramızdan ayrıldı. Ardından yüzlerce film ve hiç unutulmayan bir yüz bıraktı. Bu video, beyefendi bir kötünün filmler kadar dramatik olan gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. ...7 Mart 1937'de İstanbul'da dünyaya gelen Önder Somer'in gerçek soyadı aslında Döşer'di. Bu sıra dışı soyadı döşemecilik yapan babasından geliyordu. Çapa Lisesi'ni bitirdikten sonra bir süre Vefa ve Galatasaray kulüplerinde futbol oynadı. Ardından aile işine yönelerek Kapalı Çarşı'daki dükkanda çalışmaya başladı. Hayatının bir film gibi değişmesi ise yine Kapalı Çarşı'nın kalabalığında olacaktı. İddiaya göre dönemin ünlü yapımcısı Türker İnanoğlu çarşıda gezerken yakışıklı, bakımlı ve farklı havasıyla Önder Somer'i fark etti. O sırada Yeşilçam yeni yüzler ve jön adayları arıyordu. Böylece 1962'de Senden Ayrı Yaşayamam filmiyle kamera karşısına geçti. Babası onun oyuncu olmasına sıcak bakmadı. Ancak bunun için bir şart koştu. Soyadını değiştirmesi. Böylece Önder Döşer, sinema dünyasına Önder Somer olarak adım attı. Aynı yıl İnsan Doğarken Ağlar filminde rol aldı ve kısa sürede başrolleri zorlamaya başladı. 1962 yapımı Harmandalı FM Geliyor ile büyük çıkışını yaptı. O yıllarda gelecek vadeden bir jön gibi görülüyordu ama işler beklediği gibi devam etmedi. Yeşilçam onu jön olarak değil, farklı bir alanda değerlendirmeye karar verdi. Önder Somer, zamanla kötü karakterlerin vazgeçilmez ismi oldu. Ama o, bu rolü sadece oynayan değil, kendine has tarzı ve yeniden yaratan bir oyuncuydu. Kendisine kötü adam denmesinden hoşlanmazdı. Bir röportajında şöyle demişti: "Ben kendime menfi jön diyorum. Jönlerin yaptığı her şeyi yaparım, tek fark niyetimin kötü olmasıdır." Yakışıklı, kibar ve sofistike görünümünün altında hesaplı, manipülatif ve tehlikeli karakterler canlandırıyordu. Özellikle 1967'deki Samanyolu filmindeki rolü ününü iyice pekiştirdi. Öf be! Başrol oynamadığı dönemlerde bile Yeşilçam'ın en çok tanınan isimlerinden biriydi. Hatta bir gün Ayhan Işık ile iddiaya girer, aynı sokakta karşılıklı yürürler. Ayhan Işık'ı görüp selam veren çok olur ama Önder Somer'in arkasından daha fazla insan yürümeye başlar. Sebebi çok basitti. Herkes filmlerdeki kötü adamın sokakta ne işler çevirdiğini merak ediyordu. Belki adını bile bilmeyen vardı ama yüzünü tanımayan yoktu. 1975'te Erkan Ocaklı'nın Oy Emine filminden sonra sinemayı tamamen bıraktı. Çünkü o sırada Yeşilçam'ı hızlı bir şekilde erotik film furyası ele geçiriyordu. Somer bunu reddedebilecek maddi güce sahipti. Kapalı Çarşı'da aile işinden kalan ticari yapıları vardı. Oyunculuğu bırakınca Suadiye'de bir kuaför açtı, Kapalı Çarşı'da turistik eşya sattı. Ayrıca Kapalı Çarşı Esnafları Derneği ve Sinem Oyuncuları Derneği başkanlıklarını yürüttü. Yani Yeşilçam'daki pek çok oyuncunun aksine işsiz, parasız ya da yalnız biri değildi. 1964'te opera sanatçısı Saime Tendü ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuklar oldu. Ancak 1970'lerin ortasında yollarını ayırdılar ve kısa süre sonra Türkiye'yi sarsan bir haber geldi. 1979 Nisan'ında eski eşi Saime Tendü Döşer birlikte olduğu iş adamı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu acı olay Önder Somer'in hayatındaki en derin yaralardan biri olarak kaldı. Daha sonra ikinci eşi Zeynep Hanım'la evlendi ve bir kızı daha oldu. Sinemadan uzak durmasına rağmen Türkiye onu hiç unutmamıştı. Ne yazık ki yıllar sonra adını yeniden duymamızın sebebi ise yine bir trajedi oldu. 17 Nisan 1997'de Tem Otoyolu Sapanca mevkiinde aracına bir kamyon çarptı. Ağır yaralanan oyuncu bir ay boyunca yaşam mücadelesi verdi.
17 Mayıs'ta hayata veda ederken sadece 60 yaşındaydı. Topkapı Mezarlığı'na defnedildi. Önder Somer yalnızca 1960'lı ve 70'li yıllarda aktif olarak sinema yapmasına rağmen 300'e yakın filmde yer aldığı söylenir. Kötülüğü zerafetle oynayan, jön havasını hiç kaybetmeyen, kendine özgü bir menfi jön. Bugün hala Yeşilçam'ın unutulmaz kötü adamları arasında ilk sıralarda anılmasının sebebi tam da bu. Gerçek hayatında da kader onun karşısına zorlu sınavlar çıkardı. Bir eşini cinayetle kaybetti, kendisi de talihsiz bir kazayla aramızdan ayrıldı. Ama filmlerdeki o keskin bakışları, zarif şıklığı ve kendine has tavrıyla Yeşilçam'ın en özgün yüzlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.